Tam 4 yıldır buradayım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. 4 yıldır böyle bir kriz görmedim. Ne diplomatik, ne ekonomik, ne siyasi olarak. İlk kez belki de Amerika ile Türkiye tarihinde Türkiye bu kadar kötü adamlaştırılan, şeytanlaştırılan bir konuma düşürülmüş durumda. Kim tarafından? Donald Trump tarafından. Hepinize merhaba. Yeni bir yayından hepinize merhaba. Bu kadar deyip kapatıyormuş mesela. Ya şu günlerde öyle bir kriz yaşanıyor ki inanın ne filmden bahsedecek durumdayım, ne diziden, ne bilmem neden. Açıyorum gazeteleri baştan sona Türkler şöyle, Türkler böyle diye başlıyor. İkinci cümle Trump şöyle, Trump böyle diye devam ediyor. Biliyorsunuz Trump bir karar aldı ve Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'ni çekmeye karar verdi. Aslında bu karar daha önce 2 defa daha almıştı ama becerememişti, geri adım atmıştı. Bu sefer dedi ki hayır, bu sefer kesinlikle geri adım atmayacağım. Ve bu bitmek bilmeyen savaşlardan Amerikan halkı yoruldu, bıktı, usandı. Biz oranın polisi değiliz, dünyanın polisi değiliz. İşitçiler mi? Alın kardeşim, Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Türkler ne yapıyorsanız yapın. Biz sizin için bir de bunları getirip burada Guantanamo'da 50 yıl boyunca bakacak halimiz yok. Suriye'den de çekiliyoruz. Ne haliniz varsa görün dedi. Ortalık toz duman tabii. Bunun üzerine ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde son 5 yıldır bir şey oldu. Ve demokratlarla cumhuriyetçiler bir konuda birleştiler. Nedir o konu? Türkiye düşmanlığı. Nasıl bu noktaya geldik? Nereden bu noktaya geldik emin değilim. Belki de uzun bir sürecin sonunda son aşamalarını görüyoruz ama şu anda ister git Washington'da, DC'de, The Capitol Hill'de birileriyle konuş. Bir senatörle, manatörle fark etmez. Cumhuriyetçi olur, demokrat olur. İstersen aç herhangi bir Washington Post'undan New York Times'ına kadar aç bir baş makaleleri oku. Hepsinde bir Türkiye düşmanlığı var. Yani direkt demese bile en hafifi. Hillary Clinton mesaj atmış, tweet atmış, diyor ki Kürtleri sattık, Türklerle işte bilmem ne yapıyoruz. Otoriter liderler ve Türklerle şey yapıyoruz. Bu hem Kürtlere ihanet hem de buradaki anayasaya, yemine ihanet diyor. Trump'a böyle çakıyor. Burada Graham diye bir milletvekili var Cumhuriyetçilerin. Hatırlar mısınız? Hani Fazıl Say'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'a giderken o da gelmişti. Çok Türk dostu biliniyor. AK Parti dostu, Türk dostu. O bu sabah Fox and Friends diye bir talk show var burada. Fox TV'de yayınlanan. Trump'ın çok sevdiği bir talk show. Cumhuriyetçiler bayılıyorlar. Ona çıktı. Dedi ki eğer dedi Türkiye bir adım atsın dedi sınırdan, Suriye sınırdan, cehennemden dedi oraya yaptırımlar getireceğiz dedi. Bir arkadaşımla hazırlıyoruz hatta dedi. Ekonomilerini yıkıp geçeceğiz dedi. Bre. Ne oluyor baba ya? Trump zaten bugün yine bir U dönüşü yaptı. Yarın ne yapar bilmiyoruz yani. Tank sesiyle uyanmak var ya Hasan Cemal'in kitabı. Burada da Trump'ın tweet sesiyle uyanıyoruz. Ne olacağı belli değil yani. Ne çıkarsa. Taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Her şey olabiliyor yani. Ya gülüyorum ama inanın sinirlerim bozuk ya. Kaç gündür o kadar Türkiye ile aleyhine yazılar okuyorum ki burada. Tabi biliyorum şimdi bunlar size ulaşmıyor. Kim ulaştıracak? Gazeteci mi kaldı abi? Yani Washington'da yani birkaç meslektaşlarımı tenzih ederim ama tecrübeli, işinin ehli pek çok gazeteci ya istifa etti ya işten atıldı ya da yenisini koymadılar, getirmediler yani. Şimdi eskiden Türkiye'yi bu Washington muhabirleri Türkiye'yi anlatırlardı. Yani Mehmet Ali Birantlar, ne bileyim Sedat Erginler, Ufuk Güldemirler, Hasan Cemaller, işte Cengiz Çandaroğlu. Beğenmeyeniz çoktur ama Cengiz Çandaroğlu git bir Washington'da Cengiz Çandaroğlu de bilirler yani. Hani bu establishment dediğimiz müesses nizamdaki adamlar, think tank'tekiler bilmem neler şunlar bunlar. Şimdi bu yok artık. Türkiye anlatacak kimse kalmadı. Bir işte Serdar Kılıç, Washington Büyükelçimiz Twitter'dan çabalıyor. Onun da çabaları nereye kadar? Feridun Sinirlioğlu tek başına şu anda uğraşıyor. New York'ta gazetecilerle görüşüyor, konuşuyor. Elinden geleni yapıyor ama 2 tane büyükelçiyle olacak iş değil yani. Eskiden işte lobi bile demiyorum. Lobbying diyorlar ya burada. Lobiyi para verip birisine yaptırıyorsun. Artık onda da zayıfız yani. Burada toplantılar yapıyor. Anlatmaktan dilimizde tüy bitti yani. Türklerin Türklere propagandası. Bir tane Türk geliyor Türkiye'den, 4 tane Türk geliyor New York'tan.
Hiç yabancı yok, Amerikalı yok. Biz bize konuşuyoruz. Ne oldu? Washington'a gittim, New York'a gittim, San Francisco'ya gittim. Neyse yani anlatacak çok şey var. Öyle ya da böyle Türk medyasının çökmesinin bir sonuçlarından bir tanesi de şu anda artık Türkiye'de olan biteni yabancı basına anlatacak muhabirin kalmamış olması. Ya da çok az kalmış olması. Onlar da zaten bir kısmı AK Parti düşmanlığıyla günlerini geçirdikleri için genelde bütün hikayeleri Erdoğan karşıtlığı üzerinden anlatıyorlar. Erdoğan'ın payı yok mudur? Vardır bütün bu gelişmelerde. Nasıl olmaz yani? Kaç yıldır Türkiye'yi yönetiyor Cumhurbaşkanı. Ama mesela şimdi işte herkes birleşti. Meclisten yine bir tezkere çıktı. HDP hariç bütün partiler şu anda Türkiye'nin yanı başında Suriye'de bir devlet kurulma teşebbüsü olduğunu görüyor yani şimdi. Biz oraya şimdi Türkiye operasyon yapıyor. Niye operasyon yapıyor? Güvenli bölge için. Abi 30 kilometre gidince yine YPG ile PKK karşına çıkıyor. Bak Mehmet Yılmaz yazmış bugün T24'de. Haklı. Gidiyorsun. Yine orada da karşında oluyor. Ha burada olmuş, ha orada olmuş. 30 kilometre gidince çok da güvenli bölge olmuyor. Ama niye yapıyor bu operasyonu aslında Türkiye? Türkiye diyor ki ya bir dakika kardeşim burada burnumuzun dibinde devlet kuruyorsunuz. O kadar da değil diyor yani. Hani bu Kürt devletini kurdurmam sana diyor. Çünkü yarın bir gün bu Kürt devleti olur. Bürt devleti, Şürt devleti olur. Konfederasyon şu olur, bu olur bilmem ne. Hadi operasyona. Hadi Mehmetçik düş yola. Çözüm mü? Bence doğru bir çözüm değil. Ben yani şu anda nasıl bir ortam var burada biliyor musunuz? Türkler Kürtleri öldürecek. Baba hangi Kürtleri? Bir dakika yani Kürt deyince neden bahsediyorsun? Kuzey Irak'ta da bambaşka Kürt var. İran'da da farklı Kürtler var. Farklı partiler var. Farklı görüşler var. Farklı şeyler var. Yani Erdoğan destekleyen Kürt yok mu? AK Parti'yi destekleyen Kürt yok mu? Var. HDP'yi destekleyen var mı? Var. YPG'yi destekleyen var mı? Var. Yani farklı Kürt var ama şu anda öyle bir intiba var ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Türkler, Kürtleri orada şey yapacaklar. Katledecekler. Böyle bir hava esiyor burada. Rüzgarlar böyle esiyor. Şimdi bu dediğimden rahatsız olabilirsin. Ne yapayım abi rahatsız oluyorsun? Ortam bu işte burada yani. Söylemeyeyim mi yani? Belki söylemeyince daha mutlu bir insan olacaksın sen. Niye? Açıyorsun televizyonu. Herkes gazı veriyor nasıl olsa. Kimse sana burada olup biteni anlatmıyor doğru dürüst. Buradaki havayı anlatmıyor. Bir dakika abi ne oluyoruz ya? Türkiye bir NATO üyesi. Amerika'nın müttefiği. Daha geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de New York'ta Hazine Bakanı çıktı. Amerikan Hazine Bakanı dedi ki biz dedi yeni hedefimiz 100 milyar dolarlık iki ülke arasında ticaret yapmak. TAİK gecesinde anlattı. Sıcak rüzgarlar esiyor. Herkes mutlu bilmem ne. İncirlik üssü desen Türkiye'de duruyor işte. Bütün Orta Doğu'ya baktı. Şimdi bunların hepsini unuttu abi adamlar. Evet varsa yoksa YPG, SDF. Bu kadar kolay mı ya? Bu ne nankörlük ya? Gerçekten bu ne nankörlük ya? Yine en aklı başında adam Trump biliyor musunuz? Bakmayın millet diyor yani Trump yarı deli marı deli diyorlar ama sabahleyin tek olumlu tweet Trump'ın account'undan geldi yine. Biz diyor F-35 projesinde beraberiz diyor. O kadar ticaret yapıyoruz diyor. NATO üyesi, müttefikimiz, şöylemiz, böylemiz diye işi toparlamaya çalışıyor Türkiye'yle. Tabii çalışacak abi. Böyle kolay mı yani? Sen gittin YPG'yi silahlandırdın orada. Artık bizim müttefikimiz onlar. Al İncirli'yi taşı bakalım bir YPG'nin oraya. Bakalım ne oluyor yani. Koyabiliyor musun İncirli'yi? Ruslar koyduruyorlar mı bakalım oraya? Suriye topraklarına bir Amerikan üssünü böyle. Onu bırak yani. Yılların dostluğu, kültürel birlikteliği. Türkiye'de de böyle bir kahrolsun Amerika rüzgarları esiyor. Esiyor yani. Ya adam haklı olabilir. Adam diyor ki ben burada savaşmak istemiyorum. Ben Trump'ın dediğinde bir tuhaflık görmüyorum bunu yani. Asıl Obama'nın ekibinde problem vardı. Şimdi mesela bu Graham'dı değil mi adamın adı? Geçen bu şeye gelen milletvekili. Evet. Lindsey Graham. Şimdi Lindsey Graham cumhuriyetçi bir adam tamam mı? Geçen böyle bir şeyleri sorguya çekiyorlar. Geçen dediğim 1-2 yıl oldu. İşte bu YPG'yi silahlandıran Amerikalı askerleri. Emekli asker mi? Büyükelçi de olabilir. Diyor ki kardeşim diyor bu YPG diyor PKK'nın diyor yan örgütü değil mi? Evet diyor adam. Senatoda bu canlı yayınlanan bir şey. Gidin YouTube'da bakarsınız bulursunuz yani.
Peki diyor Türkiye bunu diyor terör örgütü olarak görmüyor mu diyor. Adam diyor ki sadece Türkiye değil diyor, biz Amerika'da terör örgütü listesinde PKK diyor. Diyor peki diyor siz şimdi bunu silahlandırıyorsunuz. Türkiye'de bizim müttefikimiz. Bu diyor nasıl bir fikir, ben anlamadım diyor. Türkler bundan memnun mu diyor. Adam böyle gevelemeye başlıyor. Kemküm. Adam diyor ki hiç de memnun değiller diyor. Yeni geldim diyor. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi diyor. Bu kimin fikriyse süper dahi yani berbat bir fikir diyor. Şimdi bu adam bugün de sabah çıkmış diyor ki gelinen noktaya bak yani. Çıkmış diyor ki eğer Türkiye bir tane adım atsın Suriye'ye biz cehennemden şeyler getireceğiz. Baba şey kaldı, dünya bitti, cehennemden getiriyor yani yaptırımları. Ba. Yani. Neyse yani demek ki bunca yılda ben yani Türkiye'nin politikasını konuşabiliriz, tartışabiliriz, şey yapabiliriz ama her şeyi Amerikan karşıtlığı üzerinden okumayalım. Bir dakika, Amerika şimdi niye böyle bir noktaya geldi? Amerika neden Türkiye'ye güvenini yitirdi? Amerika ile Türkiye arasındaki araya nasıl oldu da düşünsene abi, Amerika dediğiniz ülke Türkiye'nin dünyanın en büyük kapitalist ülkesi. Şimdi YPG dediğinizde kendisini Marksist olarak ilan eden bir örgüt. Ve bunlar işbirliği yapıyorlar yani. Gerçekten yani akıl alır şeyler değil yani baktığınızda. Sonra şu şey meselesi, şimdi mesela 13 Kasım'da Erdoğan Washington'a gideceğini açıkladı. İnanın operasyon olursa bu görüşme olmayabilir, ben size söyleyeyim. Çünkü buradaki hava öyle şey bir hava değil yani. Yani sınır ötesi operasyon başladığı zaman biz Trump'la konuştuk, hallettik, zaten gideceğiz, konuşacağız gibi bir hava yok burada Amerika Birleşik Devletleri'nde. O baskı nedeniyle Trump onu iptal etmek zorunda kalabilir böyle bir görüşmeyi. Cüneyt kardeşiniz demişti dersiniz yani. Bence 13 Kasım'a kadar bekler yani bu şey. Yani aklın yolu bunu söylüyor ama bilmiyorum, şimdi Türkiye'de de ben konuşuyorum Kenan'la. Abi diyor burada herkes diyor hava bambaşka yani diyor. Burada olan biteni de insanlar tam anlamadığı için, aktarmadığı için oradaki hava bambaşka olabilir yani. Onu da ben tahmin edebiliyorum. Şimdi bir de başka bir dert var abi şimdi. Trump'ın açıklamasının 2-3 yönlü şey var. Hepsini konuşalım. Adam diyor ki bu IŞİD'lilere de artık diyor ben bakmam diyor. 50 yıl boyunca niye Guantanamo'ya getireyim de bakayım diyor. Buradaki Amerikan şeyleri de halkının vergisiyle diyor bakacağım diyor. İngiltere'den gelmiş, Fransa'dan gelmiş, Almanya'dan gelmiş. Geri almıyorlar bu ülkeler. Alsalar ya diyor geri. Şimdi sayıları net değil ama bir 3-4 bin tane yabancı IŞİD'li şu anda bazı kamplarda tutuluyor. Suriye, Irak sınırında ya da Suriye'de. Ve bunu tutan da SDG yani YPG yani PKK. Bize konuşuyoruz şimdi yani biliyoruz aslında, yabancıya anlattığınızda bir dakika onunla o bir mi falan diyor da yani ne diyorsunuz abi yani herhalde yani aklımızla dalga geçmesin kimse yani şeyle. Nasıl olacak şimdi? Türkiye ile YPG savaşın eşiğinde. Ne yapacağız yani? Dur sen şu IŞİD'lileri bize mi ver diyeceğiz Türkiye'ye. Hadi diyelim aldın. Ne yapacağız biz IŞİD'leri abi? 10 bin tane IŞİD'li var diyorlar. Bunları nerede yargılayacağız? Hangi ülkenin hukukuna göre yargılayacağız? Türk hukukuna göre mi? Suriye hukukuna göre mi? Ait oldukları ülke İngiltere, Almanya, onların hukukuna göre mi? Nerede tutacağız? Hangi cezaevinde? O cezaevinde kim bekleyecek? Asker mi bekleyecek? Gardiyan mı bekleyecek? Adalet Bakanı'na mı bağlayacaksınız? Şey mi bağlayacaksınız? Pardon, ayrıca biz neden yapıyormuşuz bunu abi? Yapsın İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı. Niye biz zaten 4 milyondan mülteciyi almışız, sıfır gelir var. Yani kimse parasını vermiyor, bilmem ne yapmıyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bir de şimdi üzerine 70 bin tane de bunların karısı var, çocuğu var, bilmem nesi var. Kamplarda da 100 bin kişilik neredeyse kamplardan bahsediyoruz yani. Kampa zaten SDG'liler de, YPG'liler de giremiyormuş. Sadece dışarıdan koruyorlarmış. Yarın bir gün şimdi Türk ordusu girdi. Ne olacak? O kamplar ne olacak? Oraya kadar gitmez. Biraz daha derinde gözüküyor ama bu cezaevleri nerede bilmiyorum. Gitmeye de çalışıyorum bu arada yani. Gidebilirsem gideceğim. Yani dünya çapında haber şu anda. IŞİD'liler ne olacak abi? Bir numaralı haber o bence yani şu anda. Uğraşıyoruz. Nasıl gideceğiz onu da bilmiyorum abi yani. Nereye gitsem bir tuhaf yani hani. Tatsız yani. Tatsız.
Şimdi diyebilirsin ki sen bizim şanlı ordumuza laf mı söylüyorsun? Biz orada bilmem ne yapıyoruz öyle. Tamam abi hadi yapalım. Hadi hep beraber atlayın gidiyoruz Suriye'ye. Ama yaptırımlar gelince ne yapacağız onu hep beraber düşünelim. Çünkü ekonomimiz çok öyle şahane bir ekonomimiz yok yani. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Ha sen orada Türkiye'de başka bir şey görüyorsan bilmiyorum, bana da söyle, ben de rahatlayayım. Akşamları güzel bir uyku uyuyayım yani yatarken. Uykum kaçıyor tabii, senin kaçmıyor mu abi? Zannediyorsun ki sadece bu işte oradaki zavallı Mehmetçik çarpışacak. %100 sana da etkisi olacak bunun yani. Bu da yetmezmiş gibi Doğu Akdeniz'le ilgili yarın Rumlar, siz bunu seyrederken Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırmış. İşte Maraş bölgesinin açılması, yok işte Doğu Akdeniz'le ilgili Pompeo gelmiş Yunanistan'dan sallıyor Türkiye'ye. Yani şu Türk dış işlerini, Türk dış politikasını bu hale düşürenler kim biliyoruz ama yani yatacak yerleri de yok, açık söyleyeyim yani. Şu hale bak abi, darma duman yani. Ve Suriye'deki düzeni bozarken yarın bir gün Amerikalıların da burada bir tane devlet kurmayı düşüneceğini birileri de düşünür değil mi? Bir Monşer'e sorsa mesela adam der ki der bir dakika böyle yapmayalım çünkü böyle bir şey olabilir. Kimse dememiş yani. Atlantic diye TheAtlantic.com diye bir site var. İlginç bir site burası. Ciddi yazılar yayınlanıyor. Bir muhabir şu anda Amerika'da görevdeki ve emekli olan komutanlarla konuşmuş. Generallerle. Yani diyor ki ben size generaller diyeyim diyor. Mark Bowden adında bir muhabir, adını da vereyim. Ve diyor Trump'ın bu kararları nasıl yankılanıyor orduda. 5 tane madde saymış. Çok kötü diyor yani. Generaller diyor çok rahatsız. Vardır ya böyle bir şey Türkiye'de olsa ortalık ayağa kalkmıştı şimdi. Ama tam hani vardır ya, neydi 28 Şubat manşetleri? Genç subaylar rahatsız, yaşlı generaller rahatsız, bunda da böyle. Öyle bir yazı yazmış adam. 5 maddede özetliyor. Yani bu adamın diyor tamamen diyor kendi duygularıyla kararlar alıyor diyor. Hiçbir diyor şeyi yapmıyor diyor. Hani bir sağlama yok diyor. Bir drone düşürdüler diye İranlılarla savaşmaya gidiyordu neredeyse diyor. Bir anda diyor nükleer savaşı bitirdi Kuzey Kore ile. Adamlar çok şikayetçi. Ama diyorlar önemli bir vurgu var. Sonuçta biz askeriz. Bizim görevimiz kim seçti, halk kimi seçerse onların emirlerine uymaktır diyor. Burada da bir tartışma açmıyor yani. Bir stratejisi yok diyor. Hiçbir şey yok diyor. Şimdi bir Trump taş atıyor. Herkes çıkartmaya çalışıyor taşı kuyudan. Yarın da bir taş atacak. Ne olacak bilmiyoruz yani. O taşlar ne olacak? Olacak. Getir oğlum tüfeği, sincapları vuralım. Böyle deyince millet şöyle. Ne? Zavallı sincaptan ne istedin? Evet arkadaşlar, bu yani ben olsam ne yapardım? Ben olsam bir defa Türkiye'nin PR'ı için saldırırdım, ilanlar verirdim yani. Türkiye bir defa, şimdi bak, algı gerçektir. Nasıl algılandığınız çok önemli. YPG'de bir adam var, kendisini general olarak tanımlıyor. General değil ama general ilan etmiş kendisini. Şimdi burada neredeyse muhabirlerle birebir konuşuyor yani. Telefon açıyor, bakıyorum New York Times'ta alıntı, Washington Post'ta alıntı, bilmem ne de alındı. Şimdi bizim Serdar Kılıç uğraşıyor oradan, Twitter'dan ona laf yetiştiriyor, buna laf yetiştiriyor. Madem olmuyor, madem tamam şimdi böyle bir yarışı yaptınız, şu anda biraz gerisine düştünüz, ilan verin abi. Hemen verin. Ne? Yani ben hala şu bizim mülteciler meselesinin bile anlatıldığını düşünmüyorum. Bugün New York Times'ın baş makalesinde Türkiye'de meselesi anlatılıyor. Türkiye 1 milyon Suriyeli'ye bakıyor diyor. Hayır kardeşim, 1 milyon değil, 4 milyon. Aradaki fark 3 milyon. 3 milyon. Bu şeye benziyor. Abi o çok zengin. Ne kadar? İşte birkaç milyarı var. Birkaç mı? 1 milyarla 2 milyar dolar arasında 1 milyar dolar fark var. Önemsiz mi senin için? Onun gibi bir şey yani. 1 milyon değil kardeşim. 4 milyon mülteciye bakıyor yani. Anlatabiliyor mu dünyaya? Hayır, anlatamıyor. Kendi kendimize işte ayda yılda bir Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek, Birleşmiş Milletler'de konuşacak. Orada bir söyleyecek, kim duyarsa artık. Oysa bunu hikayeleştirmek, insanlaştırmak, Türkiye'nin bu maddi manevi fedakarlığını iyi anlatmak lazım.
Tamam, şimdi herkes birbirini ikna etti. Türkiye'nin içeride tamam, bu sınır ötesi operasyon olacak. Ve o da bir çözüm olacak. Bilmiyorum olacak mı? Yıllar boyunca Kuzey Irak'a ben artık operasyon sayısını unuttum yani. Kaç tane operasyon yapıldığını. Yani köklü bir çözüm olacak mı? Zannetmiyorum. Köklü bir çözüm olmak için bence bir noktada yeniden masaya oturmak ve konuşmak gerekiyor yani. Küfür edebilirsin bana. Bu senin kafana yatmayabilir şu anda. Sen bir dakika kardeşim, vatan millet Sakarya durumundayız, sen ne diyorsun diyebilirsin. Yani bir gün ama 5 yıl sonra böyle bir duruma düşmemek için birilerinin de bunları söylemesi lazım. Kızsan bile dinlemen lazım yani. Ve bizde mesela bakıyorum tartışma programlarına hep aynı insanlar, aynı görüşteki insanlar tartışıyor. Başka görüş yok mu ya? Farklı düşünen yok mu? Duymayacak mıyız? Duyurmayacak mıyız? Duyurmayınca yaptığımız iş kesin doğru mu oluyor? Olmuyor işte. Yıllar boyunca işte aynı Suriye'de yazdık durduk. Kardeşim Peşaver'e çevirdiniz. Burayı yanlış yapıyorsunuz. Bunu da affedersiniz şeyden uydurmadık yani bir tarafımızdan. Niye? Çünkü Peşaver'e gittik gördük. Afganistan'da 1997 yılında ilk Taliban Kabil'e girdiğinde giren ikinci gazeteci bendim. Necibullah'ı astıkları ip duruyordu hala meydanda. O dönem bakıyorduk kim bunlar? Onlar da bize bakıyordu kim bunlar diye. Bunlar ne biçim Müslüman diye bize bakıyordu. Biz de ne biçim Müslümanlar diye bunlara bakıyorduk yani. Ne oldu? Amerika besledi o dönem. Pakistan hükümeti yetiştirdi. Ve de kökten deyince bilmem ne diye de o coğrafyaya girdiler. Hem Afganistan'ın içine ettiler hem de Pakistan'ı istikrarsızlaştırdılar. Sadece Afganistan da değil yani. Yetiştikleri yaptıkları ülkeyi de mahvettiler yani. Bombalamalar, bilmem neler, suikastler, baskınlarla yani. Canını okudular ülkenin. Suriye Savaşı başlarında dedik ya bu yabancı cihatçılar nereden geliyorlar, niye Türkiye'den geçiyorlar, niye izin veriyoruz? Yani böyle şey olmamalı dediğimizde aman sen öyle olma, söyleme onları. Anlatma, onları konuşmayalım şimdi. Şimdi sırası değil. Peki sırası değil. Şimdi de sırası değil. Hiçbir zaman sıra gelmiyor. Üzülüyorum yani. Ne yapalım? Böyle bir şey var yani. Mesele yani kuru bir vatan millet Sakarya söylemi ya da kuru bir savaşa, hayır biz savaşlara karşıyız değil. Bir dakika şimdi. Tamam savaşa karşıyız. Ben de savaşa karşıyım ama bir dakika kardeşim. Yanı başımızda bir devlet kuruluyor. Buna hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yani illa gidelim oraları işgal edelim, keselim bilmem ne. Ama diplomaside de yapılacak 1000 tane şey var yani. Şimdi Doğu Akdeniz'de de facto Mısır, işte Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransız, Amerika adamlar bütün şeylere sahip çıkıyorlar. Bir şey demeyecek miyiz? Biz savaşa karşıyız. Alsınlar ama savaşmayalım. Böyle mi diyeceğiz yani? Savaşın dışında 1000 tane yapılacak şey var yani. Dilimde tüy bitti. Ya ben milliyetçi bir adam değilim. Yani ya da aranızdaki bazı milliyetçiler, bizdeki milliyetçiler var ya, milliyetçilik kavramı var yani. 3-5 klişe üzerinden gidiyor. Ben o milliyetçilerden değilim. Ama ben vatanımı, ülkemi seviyorum abi. Şimdi 155 tane kayalık var Ege'de. Ve bu Ege'deki kayalıklara Yunanistan son birkaç yıldır sahip çıkıyor. İşte keçi koyuyor, 3 keçi koyuyor, otel açıyor, maden arıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Peki bunu görmezden mi geleceğiz yani? Niye? Biz savaşa karşıyız. Tamam da abi çöküyor adam, adaya çöküyor resmen yani. Ada dediğim yani Marat'i falan gitseniz cennet gibi yerler yani. Kocaman ada yani, kayalık değil yani. Kardak gibi gözünüzde canlanmasın. Kardak hiçbir şeydi yani. Hiç bunları görmezden gelelim. Aman tadımız bozulmasın. Ya bunları konuşacağız tabii ki yani. Yani tek şeyimiz ya savaş ya da savaşa karşılık değil yani. Başka konuları da konuşacağız, tartışacağız ki bir çözüm bulalım, yapalım. Yoksa yokmuş gibi davrandığın zaman yok olmuyor o konular yani. Kucağında duruyor öyle, elinde öyle ateşte tutuyorsun böyle yani şeyde. Evet bu meseleyi anlatmalı. Yani Türkiye neden böyle bir harekat yapmak istiyor? Katılırım, katılmam ama bak bu ayrı bir şey. Ama bunun anlatamadığını düşünüyorum ben. Yani şu anda bu harekatı karar veren isimlerin de dünyaya bu meseleyi net bir şekilde anlatamadıklarını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı bir tane Washington Post'ta op-ed yazsın. Şimdi Trump diyor 100 yıldır diyor Kürtlerle Türkler çarpışıyor diyor.
Ne diyorsun abi? Kimden duydum? Bir tarihçi söyledi. Var ya biz dolmuşta gidiyordum. CNN alt yazı geçiyormuş da bilmem ne olmuş. Yani böyle bir şey yani. Bu kadar da lakayt ilerliyor yani hikayeler. Birisinin tek tek anlatması lazım. Anlatabilir mi? Anlatabilir. Neden anlatamasın yani? Verirsin ilan. Çıkarsın yani. 10 gün şurayı bombala. Bombala derken yani Amerikan basınına, Avrupa basınına bu harekat neden zorunlu? Mülteci meselesine. Yani kendi bakış açısını anlatmalı Türkiye. Şu anda öyle bir bakış açısı yok. Şu anda acayip bir propaganda makinesi Türkiye aleyhine dönüyor, çalışıyor. Nuri Alço'ya döndü. Vardı ya Türk filmlerinde. Öyle bir durumda Türkiye yani. Bütün tarihi ortaklık, geçmiş unutuldu yani şeyde. YPG şu anda hani bizim iyi çocuklar Amerika'nın. Türkiye işte onlar ya Nikki Haley diye bir kadın vardı. Birleşmiş Milletler'de Trump'ın eski büyükelçisi. Sonra ayrıldı. Bir ara güvenlik danışmanı yapacak falan diyordu. Kadın emekli büyükelçi, Amerikan büyükelçisi tweet atıyor. Sonuna da Turkey is not our friend yazıyor hashtagleyerek yani. Türkiye bizim dostumuz değildir. Pardon? İncirlik. Bugün bunca işbirliği, ticaret falan. Ne çabuk Türkiye bizim dostumuz değildir noktasına geldi yani böyle şey. Ama buradaki şey kaynıyor kazan. Evet yani şu anda neden özgür basın olmalı? Biraz da bu yüzden olmalı yani. Çünkü biz size sadece burayı anlatmıyoruz. Buraya da Türkiye'yi anlatıyoruz yani. Ne olduğunu, ne bittiğini. 15 Temmuz'da ne olduğunu, ne bittiğini pek çok Amerikalı anlamıyor, kafası almıyor. Anlatıyoruz bak bu oldu, bu oldu, bu oldu. Ha, belki bunlar birebir ekranda gözükmüyoruz ama anlatıyoruz yani ne oldu. Bu da şimdi. Kim anlatacak? Tecrübeli gazeteciler. Neredeler? İşten attık onları. Niye? Bizim gibi düşünmüyorlar. Yerine kimi koydunuz? Yerine de koyacak adamımız yoktu. Şimdi kimse bizi anlamıyor. Bu dünya bizi anlamıyor. Abi yani. Bakalım ne olacak? Heyecanla bekliyoruz. Ya şurada magazin haberlerine bakıyorum. The Mail.com, Daily Mail.com var. Günlerdir Türkiye bir numaralı haber. Normalde bir numaralı haber. Ya Kim Kardashian soyundu, öbürü bilmem ne yaptı falan. Tabloid yani ya. Magazin haberleri yapan şey. Yalan yanlış haberler. Yok Türkiye işte acaba saldırı yaptı mı yapmadı mı bilmem ne oldu mu olmadı mı. Böyle bir şey haber evreni var yani şu anda. Abi eğer siz şimdi iletişimdeki savaşı kaybederseniz dünyanın en büyük savaşını kazandın. Algılandığınız kadarsınız yani. Bizde iletişim fakültelerinde Neil Postman diye bir adam vardır, o öğretilir. 1. sınıf. Perception is reality derler. Algı gerçektir. Nasıl algılanıyorsan öyledir. Türkiye'nin bu şeyi bence Türkiye'ye yapılan büyük haksızlık abi. Türk-Amerikan ilişkilerine yapılan da büyük haksızlık. Türkiye'ye yapılan da büyük haksızlık yani. Baktığınız zaman. Bunca yıldır bunca dostluk, arkadaşlık bilmem ne yani müttefik şey diyorsun. Sonra Türkiye dostumuz değildir diye emekli büyükelçi mesaj atıyor. En çok destekleyen büyükelçi cehennemden yaptırımlar getirir size diyor. Evet umarım bu dönemi atlatırız hep beraber. Daha keyifli videolarda buluşuncaya kadar. İyi günler diliyorum. Size aslında Joker'e gitmiştim. Joker'i anlatacaktım. Merak etmeyin ya. Hemen bir şey yapmayacaktım yani. Trollemeyecektim yani. Bilgi vermeyecektim. Sonunu söylermişim. Söylemeyeceğim merak etmeyin. Peki arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen bir sonraki videoda ya Almanya'dayız, Berlin'deyiz ya İstanbul'dayız. İstikamet şimdilik bunu gösteriyor. Görüşünceye kadar olağanüstü bir gelişme olursa ki olabilir şu günlerde herhangi bir sınır ötesi operasyon ya da bunun gibi bir olayla. O zaman da canlı yayını açarız. Karşılıklı konuşuruz buradan. Olayları canlı yayında değerlendiririz. Kalın sağlıcakla.